Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Bu hafta genelinde varyant haberleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon verilerini takip edeceğim. Borsa İstanbul Yüz Endeksi geçen hafta Cuma gününü %1,61'lik yükseliş ile 1910 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 30,19 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Cuma günü en yüksek 1914 seviyesi görülürken en düşük de 1893 seviyesini test etti. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones Endeksi %0,17, S&P 500 %0,84 ve teknoloji borsası olan Nasdaq tarafında ise %1,92'lik düşüşle kapattığını gördük. Avrupa borsaları da Amerikan piyasalarını takip ederken Asya piyasaları ise ilk işlemlerinde karışık bir seyir hakimdi. Japonya ve Hong Kong'da da satış hacimleri görülürken Çin endekslerindeki yönünde yukarı olduğunun da altını çizmek isterim. Geçen hafta Cuma günü açıklanan Kasım ayına ait Amerika Birleşik Devletleri istihdam sonuçları, Fed'in daha agresif bir parasal sıkılaştırmaya gitmesine ilişkin piyasa beklentilerini artırması konusunda önemli oranda cesaret verici gelmezken, piyasalar bu raporun ardından da daha erken bir varlık alım azaltımı programı ile daha erken faiz artırım politikasına yol açmasına yardımcı olabilecek Cuma günü açıklanacak olan tüketici fiyat raporunu beklemeyi sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna kriziyle ilgili kritik görüşmeyi yarın gerçekleştirecek. Video konferans yöntemiyle bir araya gelecek olan iki liderin ne kadar süre görüşeceği de belli değil. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna konusunun yanı sıra ikili ilişkileri de masaya yatırılacak. Biden geçen hafta yaptığı açıklamada Putin'in Ukrayna'ya karşı askeri bir manevrasını zorlaştırmaya amaçlayan bir plan üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu BB negatif olarak teyit ederken kredi notunun görünümünü de negatif olarak revize etti. Moody's ise Türkiye'nin kredi notunu B2 olarak teyit ederken not görünümünde negatif olarak bıraktı. IMF baş ekonomisti, koronavirüs salgınının varyantlarının ortaya çıkması küresel ekonomik beklentileri de olumsuz etkilediğini belirtirken ekonomik toparlanmayı rayından çıkabileceğinin de altını çizdi. Çarşamba günü 2014 yılından bu yana ilk kez döviz piyasasına doğrudan müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Cuma günü bir müdahale daha bulundu. Müdahaleyi döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir açıklaması kullanılırken, Şirvan Barajı ve hidroelektrik santrali açışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyle ilgili olarak çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız ifadelerini kullanırken, Allah'ın izniyle önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren ekonomide gerçekten gelişmiş ülkelerin standartlarını yakalamaya başladığımız bir seviyeye ulaştığımızı göreceğiz dedi. Asgari ücret hakkında ise asgari ücretteki kayıpları telafi edilecek düzeyde belirleyerek
dar gelirli insanlarımızı biraz daha ferahlatacağız ifadelerini kullandı. Ayrıyetten asgari ücretin belirlenmesinden sonra memurlar tarafında da maaşlarında bir düzeltme yapılacağının açıklamaları da gelmiş bulundu. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Cuma günü açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı verisi sonrasında 2 günlük 1965 dolarlık dip çalışması sonrasında yükselişlerin yaşandığı görülürken veri sonrasında dolar endeksi 96 seviyesinin üzerinde fiyatlanırken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde de %1,35 seviyesine kadar geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Bugün veri akışı sakinken 1770 dolar seviyelerine geri çekilmeler sonrasında sınırlı yükselişlerin yaşanılacağını düşünüyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesi durumunda 1792 ve 1805 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1770 ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında kurdaki yükseliş devam ederken Cuma günü açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı verisi sonrasında ons altında da yükselişin gerçekleştiğini gördük. Bu nedenle haftalık kapanış tarihi zirve seviyesine yakın bir seviyede 1785 seviyesinden gerçekleşirken bugün biraz daha kurda ve ons altında yükselişin sınırlı olsa da devam edeceğini düşünüyorum. Olası kura müdahalede 760 Türk Lirası seviyesine kadar da geri çekilmelerin yaşanabileceğini vurgulamak isterim. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 800 Türk Lirası ve 810 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü baskıların oluşması durumunda ise 760 Türk Lirası ve 740 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.